Bu bölümde René Descartes'in felsefesini genel hatlarıyla ele alacağız. Yeni çağ felsefesinin ve modern düşüncenin öncüsü kabul edilen Descartes'in felsefi sistemi, onun yöntem anlayışı ve metafiziği etrafında incelenecektir. ...1596 yılında Fransa'da doğan René Descartes, sadece kendi zamanın değil, tüm felsefe tarihinin en önemli filozoflarından biri olarak kabul edilir. Matematik, bilim ve felsefe alanlarında büyük keşiflere ve yeniliklere imza atan Descartes, bu alanlarda pek çok eser kaleme almıştır. 1604 ile 1612 yılları arasında La Flèche Jesuit Koleji'nde eğitim gören Descartes, sonrasında askerliği seçerek çeşitli ordularda görev yapmıştır. Ancak askerlik yıllarının çoğunu orduların kış aylarında dinlendiği kış kamplarında geçirmiştir. O dönemde ordular için tam bir durgunluk dönemi olan kış günlerini genellikle düşünerek ve çalışarak değerlendirmiştir. 1621 yılında askerlikten ayrılan Descartes, uzun bir yolculuğa çıkarak Almanya, Hollanda ve İtalya gibi ülkeleri gezmiş ve sonunda Fransa'nın Paris kentine yerleşmiştir. Ancak Paris'te istediği gibi sessiz ve sakin bir çalışma ortamı bulamayınca 1629'da Fransa'dan ayrılarak Hollanda'ya yerleşmiştir. En önemli çalışmalarını ve eserlerini 20 yıl boyunca yaşadığı Hollanda'da kaleme almıştır. 1649'da İsveç Kraliçesi Kristina tarafından Stockholm'e davet edilen Descartes, kraliçeye özel felsefe dersleri vermeye başlamıştır. Hayatının son yıllarını Stockholm'da geçiren Descartes, İsveç'in soğuk ikliminde zatürreye yakalanmış ve 1650'de hayatını kaybetmiştir. Descartes, yeni çağ olarak bilinen dönemin en önemli filozoflarından biridir. Yeni çağ filozoflarının hemen hepsinde ortak olan ve kökenini matematik ve fizikten alan akılcı felsefi yaklaşım, sıklıkla onun adına atıfta bulunularak Kartezyen rasyonalizm veya Kartezyen felsefe olarak adlandırılır. Bunun yanı sıra Descartes modern filozofların ilki, hatta modern felsefenin kurucusu olarak kabul edilir. Başka bir deyişle, modern felsefe denilince genellikle Descartes'tan itibaren devam eden felsefe akla gelir. Bunun önemli ve haklı sebeplerinden biri, Descartes'in kendisinden önceki büyük düşünürlerin ortaya koyduğu ilkeleri benimsemek yerine yeni ilkeler ortaya koyması ve bu doğrultuda yeni bir felsefi sistem kurmaya çalışmış olmasıdır. Diğer bir sebep olarak ise, söz konusu felsefi sistemi kurabilmek için yeni, sağlam ve güvenilir bir yöntem arayışına girmiş olması gösterilebilir. Özetle Descartes, felsefeyi kesin bir bilim haline getirmeye çalışmıştır. Descartes'in bu çabası, günümüze kadar pek çok önemli filozofun da ortak çabası olmuştur. Descartes'a göre, kendisinden önceki düşünürler, yüzyıllar boyunca bilginin ve hakikatin peşinden gitmiş olsalar da, ulaştıkları sonuçlar arasında şüphe götürmez olan çok az nokta vardır. Ona göre, bunun en önemli sebeplerinden biri, aklın doğru bir şekilde kullanılmaması. Yani bilgi arayışında uygun yöntemin izlenmemiş olmasıdır. Descartes yöntemi, doğruyu aramak için zorunlu bir koşul olarak görmüştür. Aklın Yönetimi için Kurallar adlı eserinde, yöntem hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirmiştir. Benim yöntemden anladığım, kesin ve uygulanması kolay kurallardır. Bunlara uyan kişi yanlışı doğru olarak kabul etmez, bilebileceği her şey üzerine boş yere kafa yormadan, bilgisini sürekli olarak adım adım artırarak doğru bilgiye ulaşır. Descartes'in izlediği yöntem denildiğinde ilk akla gelen ilke Descartesçi şüphe veya Kartezyen şüphe olarak bilinen ilkedir. Aslında bu şüphe ilkesi yöntemin kendisi değil bir parçasıdır ve güvenilir bilgiye ulaşma sürecinde bir ön hazırlık olarak görülebilir. Descartes, felsefesine sağlam ve güvenilir temeller oluşturmak için öncelikle her şeyden şüphe etmesi gerektiğini kabul etmiştir. Bunun için doğruluğundan şüphe edilemeyecek, açık ve seçik olarak kavranabilen tek bir şeye ulaşana kadar, bilinen tüm şeyler yanlış kabul edilmeli ve bir kenara bırakılmalıdır. Descartes bu görüşünü şöyle ifade etmiştir. Hakkında en ufak bir şüphe duyabileceğim şeylerin hepsini
Doğru sandığım görüşler arasında tamamen şüphe götürmez bir şey kalıp kalmayacağını görmek için mutlaka yanlış sayarak atmam gerektiğini düşündüm. Descartes, bir ön hazırlık olan bu şüphe sürecini, önceden edindiği tüm fikirleri, yargıları ve bilgileri hangi temele dayanırlarsa dayansınlar, şüpheli oldukları için bir kenara bırakarak sürdürür. Bu sürecin sonunda ise şüphe edemeyeceği bir noktaya ulaşır. Her şeyden şüphe edebilirim, ancak şüphe ediyor olmamdan şüphe edemem. Descartes büyük bir filozof olmasının yanı sıra büyük bir matematikçi ve bu alana önemli katkılarda bulunmuştur. Bununla birlikte matematiğin kendine özgü yönteminin tüm bilimlerde uygulanması gerektiğini savunmuştur. Descartes aslında tüm bilimleri felsefenin çatısı altında toplamıştır. Ona göre felsefe, kökleri metafizik, gövdesi fizik ve dalları diğer bilimler olan bir ağaç gibidir. Bu nedenle aralarında farklılıklar olsa da tüm bilimler için geçerli olan tek bir bilimsel yöntem olmalıdır ve bu yöntem matematiktir. Dolayısıyla Descartes, matematiksel yöntemi felsefesini açık ve sağlam bir şekilde ortaya koymak için vazgeçilmez bir unsur olarak görmüştür. Yöntem üzerine konuşma adlı eserinde matematik hakkında şunları söylemiştir. Kanıtlarının kesinliği ve açıklığı nedeniyle her şeyden çok matematikten zevk alıyordum. Ancak gerçek kullanımını henüz tam olarak göremiyordum. Sadece mekanik sanatlara yaradığını düşünüyor ve bu kadar sağlam ve sarsılmaz temeller üzerine daha yüksek bir yapı kurulmamış olmasına şaşıyordum. Bu nedenle Descartes, geleneksel yöntemleri bir kenara bırakarak daha önce yapılmamış olanı yapmaya çalışmış ve felsefeyi kesin bir bilim haline getirmek için matematiksel yöntemin felsefeye uygulanması gerektiğini düşünmüştür. Descartes'a göre geleneksel mantık, bilinmeyen şeyleri keşfetmek için yetersiz, yeni bir şey öğretmekten çok bilinen şeyleri başkalarına açıklamaya yarayan bir yöntemdir. Dahası Descartes'a göre geleneksel mantık, pek çok doğru ve yararlı kural içermesinin yanı sıra pek çok zararlı ve gereksiz kural da içermektedir. Sonuç olarak Descartes, geleneksel mantığı oluşturan kuralları bir kenara bırakmış ve kendi düşünme sürecinde sırasıyla şu 4 kurala sıkı sıkıya bağlı kalmaya karar vermiştir. Birincisi, doğruluğunu açıkça bilmediğim hiçbir şeyi doğru olarak kabul etmemek. Yani aceleyle yargıya varmaktan ve ön yargılara kapılmaktan dikkatle kaçınmak ve vardığım yargılarda sadece doğruluğundan şüphe edilemeyecek kadar açık ve seçik olarak kavradığım şeylere yer vermek. İkincisi, inceleyeceğim güçlükleri daha iyi çözümlemek için her birini mümkün olduğu ve gerektiği kadar parçalara ayırmak. Üçüncüsü, en basit ve anlaşılması en kolay şeylerden başlayarak tıpkı bir merdivenden basamak çıkar gibi en karmaşık şeylerin bilgisine yavaş yavaş yükselmek için, hatta doğal olarak birbirini takip etmeyen şeyler arasında bile bir sıra olduğunu varsayarak düşüncelerimi bir sıraya göre yürütmek. Dördüncüsü, hiçbir şeyi atlamadığımdan emin olmak için her aşamada eksiksiz sayımlar ve genel kontroller yapmak. Görüldüğü gibi Descartes'in bu 4 kurala indirgediği yöntem, büyük ölçüde matematikçilerin kendi alanlarında kullandıkları analiz ve sentez yöntemlerinin felsefe alanındaki bir uygulaması olarak görülebilir. Buna göre karmaşık ve anlaşılması güç önermeler analiz edilerek adım adım daha basit önermelere ve sonunda temel önermelere indirgenir. Daha sonra bu en basit önermelerden hareketle eldeki bilgiler sentezlenir ve yine adım adım yeni bilgilere ulaşılır. Descartes'a göre matematik, ilgilendiği matematiksel nesnelerden, örneğin geometrik şekiller ve sayılardan bağımsız olarak kendi başına bir yöntemdir. Dolayısıyla bu yöntem sadece matematiğin nesneleri için değil, evrensel olarak tüm bilim dalları ve felsefe alanında kullanılabilir. Bu nedenle Descartes, Aklın Yönetimi için Kurallar adlı eserinde söz konusu matematiksel yöntemi evrensel matematik, Maths Universe olarak adlandırır. Descartes, bu matematiksel yöntemin yeni bilgilere ulaşmada oldukça güvenilir ve verimli olduğu düşüncesini şu sözlerle ifade etmiştir. Geometri uzmanlarının en zor kanıtlamalara ulaşmak için kullandıkları bu uzun ama çok basit ve kolay akıl yürütme zincirleri, insanların bilgi alanına giren bütün şeylerin aynı şekilde birbirini izlediğini
ve bunlardan doğru olmayan hiçbirini doğru kabul etmeyerek ve birini diğerinden çıkarmak için gereken sırayı izleyerek bu şeylerin ne kadar uzak olursa olsun yine de onlara ulaşılabileceğini ve ne kadar gizli olurlarsa olsunlar keşfedilebileceğini düşünmeme sebep oldu. Görüldüğü gibi Descartes, felsefenin merkezine matematiği, yani matematiksel yöntemi yerleştirmiştir. Bu açıdan Kartezyen yöntemin iki temel kabulünden bahsedilebilir. Birincisi, açık ve seçik olmayan hiçbir şeyin doğru olarak kabul edilmemesi. İkincisi ise matematiksel formda olmayan hiçbir şeyin kesin olarak kabul edilmemesidir. Descartes'in ortaya koyduğu bu yöntemsel kabuller hem kendi döneminde hem de sonraki dönemlerde hem felsefe hem de bilim alanında büyük ölçüde etkili olmuştur. Descartes'in "düşünüyorum öyleyse varım" ifadesini doğruluğundan şüphe edilemeyecek açık ve kesin bir ilke olarak belirlediğini görmüştük. Descartes, felsefesini bu ilkeden hareketle adım adım kurmuştur. Bu noktada Descartes sadece tek bir şey bilmektedir: ben varım. Düşünüyor olduğum ve var olduğum açıktır. Ancak düşüncemin nesnesinin, yani hakkında düşündüğüm şeylerin de benim dışımda var olduğu henüz açık değildir. Öyle ki bu düşüncelere duyularımın beni yanıltması nedeniyle ulaşmış olabilirim. Ya da bu fikir tamamen hayal gücümün bir ürünü olabilir. Dahası beni böyle bir kuruntuya düşüren kötü niyetli ve aldatıcı doğaüstü bir varlık bile olabilir. Örneğin kanatlı bir at düşünebilirim. Ancak kanatlı bir at düşünüyor olmam böyle bir şeyin gerçekten var olduğu anlamına gelmez. Descartes, eğer kendisinden kaynaklanmayan ve başka bir yerden geldiği açık olmayan başka bir fikre sahip olmazsa, düşünüyorum öyleyse varım önermesi içinde kapalı kalacağını ve diğer her şeyden şüphe duyarak bir adım daha atamayacağını düşünmüştür. Dolayısıyla başka bir açık fikre daha ihtiyaç duymuştur. İşte bu fikir, Tanrı veya mükemmel varlık fikridir. Descartes'a göre Tanrı fikri benim düşüncemin bir ürünü olamaz. Çünkü benim düşüncem sonlu ve sınırlıdır. Sonlu ve sınırlı olan bir nedenden sonsuz bir sonuç çıkması mümkün değildir. Öyleyse Tanrı zorunlu olarak vardır ve bendeki Tanrı fikri bana bizzat Tanrı tarafından verilmiştir. Descartes, Metafizik üzerine düşünceler ve felsefenin ilkeleri adlı eserlerinde Tanrı'nın neden zorunlu olarak var olması gerektiğine dair birçok kanıt sunmuştur. Tanrı'nın varlığından şüphe etmememiz Descartes için çok önemlidir. Çünkü her hakikat, her kesinlik ve her olumlu bilim buna bağlıdır. Eğer Tanrı'nın var olduğu kesin ve açık bir bilgi olmasaydı, düşünüyorum öyleyse varım bilgisinden bir adım öteye gidemezdik. Başka bir deyişle kendi kendimizi biliyor olurduk, ancak başka hiçbir şeyi bilemezdik. Fakat Tanrı'nın var olduğunu bildiğimiz zaman, bu bilgi bize kendi dışımızdaki nesneleri bilme olanağını da sağlayacaktır. Descartes, Metafizik üzerine düşünceler adlı eserinde bu düşüncesini şöyle ifade eder: bir Tanrı'nın var olduğunu öğrendikten sonra, aynı zamanda tüm şeylerin ona bağlı olduklarını ve onun asla aldatıcı olmadığını anladıktan ve buradan da açık ve seçik olarak düşündüğüm her şeyin kesinlikle doğru olacağı sonucuna ulaştıktan sonra, beni bundan şüphe etmeye götürecek hiçbir karşıt neden gösterilemez ve böylece onun doğru ve kesin bilgisine ulaşmış olurum. Ve bu bilgi aynı zamanda geometrinin ve benzeri diğer şeylerin hakikatleri gibi daha önce kanıtlanmış olan bütün diğer şeyleri de kapsar. Böylece bir bilimin kesinliğinin ve doğruluğunun sadece Tanrı'nın bilgisine bağlı olduğunu açıkça anlıyorum. Öyle ki onu bilmeden önce başka hiçbir şeyi tam olarak bilemiyordum. Ve şimdi onu bildiğim için sadece Tanrı'nın kendisi ve diğer düşünsel şeyler ile ilgili olarak değil, aynı zamanda cisimsel doğada bulunan birçok şeye dair bilgi edinme olanağına sahip. Descartes bu noktada 3 kesin bilgiye sahip olduğunu düşünmektedir. Birincisi, ben varım. İkincisi, Tanrı vardır. Üçüncüsü ise benim dışımda bulunan cisimler dünyası vardır. Bunlar kısaca şöyle tanımlanabilirler: Tanrı, her şeyin kendisine bağlı olduğu fakat kendisi hiçbir şeye bağlı olmayan sonsuz bir öz, ruh düşünen bir öz. Cisim, beden ise yer kaplayan bir öz. Görüldüğü gibi Descartes'a göre 3 özden bahsedebiliriz: Tanrı, ruh ve cisim. Ancak Descartes,
Tanrı'yı mutlak öz olarak, ruh ve cismi ise göreceli özler olarak kabul eder. Çünkü Descartes'e göre öz, var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan, yani varlık nedeni kendisinde olan şeydir. Fakat ruh ve beden Tanrı tarafından yaratılmışlardır ve dolayısıyla ona bağlıdırlar. Dolayısıyla öz kavramı, Tanrı ve yaratılan şeyler için kullanıldığında aynı anlama gelmez. Başka bir deyişle Descartes'e göre hiçbir şeye bağımlı olmayan Tanrı mutlak öz iken, ruh ve cisim yaratılmış başka şeylere değil, sadece Tanrı'ya bağlı oldukları için görece olarak özdürler. Descartes'e göre cisimlerin özü veya temel niteliği yer kaplamasıdır. Evrende ne cisimsiz bir yer kaplama, yani boşluk ne de yer kaplamayan bir cisim, yani atom bulunamaz. Cisimler evreni sınırsızdır çünkü sınırlı bir yer kaplama düşünülemez. Yer kaplamanın temel özelliği harekettir. Ancak hareketin kaynağı cisimlerin kendisinde olamaz. Cisimlerin hareket ettikleri bile söylenemez. Çünkü cisimler sadece yer kaplarlar. Tamamen edilgen oldukları için ancak dışarıdan bir etkiyle hareket ettirilebilirler. Dolayısıyla cisimler veya bedenler tamamen mekanik ve zorunlu bir şekilde çalışan makinelere benzetilebilirler. Descartes'e göre bu durum sadece cansız cisimler için değil, hayvanlar ve insanlar için de geçerlidir. Doğadaki canlı ve cansız tüm varlıklar aynı yapıya sahip oldukları için aynı yasalara tabidirler. Canlı cisim veya bedenlerin cansız olanlardan tek farkı, cansız olanlara göre daha karmaşık bir işleyişe sahip olmalarıdır. Descartes'in ifadesiyle canlı varlıklar, Tanrı'nın yarattığı mükemmel makinelerden ibarettir. Öte yandan ruhların özü düşüncedir. Öz olarak ruh, cismin tam karşıtıdır. Ruhlar cisimler gibi edilgen ve zorunlulukla işleyen özler değil, etken ve özgür özlerdir. Nasıl cisimde yer kaplamayan ve maddi olmayan bir şey olamazsa, ruhta da düşünmeyen, yer kaplayan ve maddi olan hiçbir şey olamaz. Başka bir deyişle, cisim mutlak olarak ruhsuz, ruh mutlak olarak cisimsiz veya maddesizdir. Descartes'in birbirinden farklı iki özün var olduğu yönündeki bu düşüncesi, yani ruh ile cisim arasına koyduğu bu ayrım, felsefe tarihinde töz dualizmi olarak adlandırılır. Descartes buradan hareketle, fizik bilimleriyle ruh bilimleri arasında da bir ayrım olması gerektiği düşüncesine ulaşır. Descartes'e göre öz olarak cisimle ruh arasında hiçbir ortak nokta olmadığı gibi, cisimlere ilişkin bilimlerle ruha ilişkin bilimler arasında da ortak bir noktadan bahsedilemez. Ruh ve cisim birbirinden tamamen farklı türden özler oldukları için her birine ait hakikatler o özün kendi doğasından çıkarılmalıdır. Dolayısıyla nasıl fizik bilimi mekanik sınırlar içinde kalmalı ve yorumlanmalıysa, ruh bilimi de ruhun kendisiyle açıklanarak yapılmalıdır. Descartes'in bu anlayışından çıkarılabilecek önemli bir sonuç, din adamlarının fen bilimcilerine veya fizikçilere müdahale etmelerinin söz konusu olmamasıdır. Aynı şekilde fen bilimcilerinin veya fizikçilerin de ruha ilişkin alanlarda hüküm vermeleri mümkün değildir. Dolayısıyla din ile bilim arasında herhangi bir çatışma olamayacağı gibi, fikir düzeyinde bir etkileşim de mümkün değildir. Ruh ve cisim ayrımı, yani özsel dualizm, insan söz konusu olduğunda da geçerlidir. Descartes'e göre temel nitelikleri birbirine tamamen zıt olan iki öz arasında hiçbir etkileşim olamaz. Dolayısıyla insan her ne kadar ruh ve bedenin bir birlik ve bütünlüğü olarak var olsa da ne ruh bedene ne de beden ruha hiçbir şekilde etki edemez. Bedenin kendine özgü yasaları, ruhun da kendine özgü yasaları vardır. Descartes bir mektubunda bedenle ruh arasındaki ayrılığı şöyle açıklar. Hiç felsefe yapmayanlar ve sadece duyularını kullananlar ruhun bedeni hareket ettirdiğini,